Evet, nihayet sonunda varabildik. Of şu dik yamaçlara bakar mısınız arkadaşlar? Üf, inanılmaz. Her yukarı çıktığımızda manzara değişiyor. Dayı da videoyu beğenin diyor. Buranın insan gücüyle yapıldığını kimse bana inandıramaz. Şu manzaradan bir türlü kendimi alıkoyamıyorum. Uzungöl artık bir müze olarak anılıyor, cennet sanıyorlar. Selam arkadaşlar, bugünkü rotamızda Trabzon görünüyor. Yaklaşık 800 kilometre sonra Trabzon'da olacağız. Trabzon'da Sümele Manastırı, Uzungöl'ü ziyaret edeceğiz ve size eşsiz doğa manzaralarını aktarıyor olacağız. Bizi takipte kalmaya devam edin, arkanıza yaslanın, başlıyoruz. Şu manzaraya bakın arkadaşlar, efsane. Her bir dağı, tepesi ayrı bir güzellik, ayrı bir cennet diyarı. Burada nasıl yaşıyorlar anlamış değilim. Yani o tepelerde bulunan evlere nasıl yol yapmışlar, nasıl yukarı çıkıyorlar. Ki burası biliyorsunuz devamlı yağmur yağan bir bölge. Ve bu yağmur yağdığı zaman da her taraf çamur olabiliyor, üst taraflar özellikle. Daha önceki geldiğimde yayla şenliklerine katılmıştım. Bu yayla şenliklerinde yağmur bastığı zaman bazen zorlu bir sürece dönüşebiliyor. Dağa tırmanmak, yürümek, çıkmak, inmek zaten büyük bir efor gerekiyor ve genç kalmanın bir sırrı olabilir bu. Sümele Manastırı'na giderken bayağı bir tırmanış yapıyoruz. Çok dik bir yamaca sahip. Yan tarafta da bir çay var arkadaşlar. Bayağı gürül gürül akıyor. Şu kayaya bakar mısınız? İnsan suratına benzemiyor mu sizce? Bir sürü Trabzonlu arkadaşım var. Memleketlerini bırakıp gürültülü, kötü havaya sahip olan İstanbul'a taşınmışlar. Yani onları da anlıyorum tabii ki. Bu memleketi bırakıp gelmek kolay değil. Yaşam şartları insanları zorluyor maalesef. Yerinden ediyor. Şu evlere bakar mısınız? Nasıl da dağın yamaclarına dikmişler. Sonra diyorlar ki bütün müteahhitler Karadenizlerden çıkıyor. Abi şu ev yapmak bile bir sanat ya. Evet, nihayet sonunda varabildik. Birazdan aktarma olan servislere bineceğiz ve Sümele Manastırı'na doğru yolculuğumuz devam ediyor. Evet, şimdi servise bindik arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. Neyse ki şanslıyım. Ön tarafı kaptım. Daha iyi video çekebilmek için. Of şu dik yamaçlara bakar mısınız arkadaşlar? Üf, inanılmaz. Servis aracı şu anda bayağı bildiğiniz zorlanarak yukarı çıkıyor. Abi de ters ona bakıyor. Bu da bir şey mi der gibi. Abi bu nasıl bir dik yamaçtır ya. Şu anda dağın ve gökyüzünün birleştiği yere geldik. Artık bulutlar dağların tepesinde geziyor. Burada iniyoruz şimdi. Sümele'ye doğru yürüyüş başlayacak. Gürültüden uzak, kuşlar cıvıl cıvıl. Sümele Manastırı'na gitmeden önce yan tarafta hemen Aya Varvara Kilisesi bulunuyor. Tarihi bir kilise olduğunu söyleniyor. O zaman tavan baylara kuvvet olsun arkadaşlar. Başlıyoruz. Her yukarı çıktığımızda manzara değişiyor ve inanılmaz güzelleşiyor. Dayı da videoyu beğenin diyor. Şu manzaraları izlerken kopamıyorum bir türlü. Ve sonunda Sümele Manastırı'nın girişine varabildik. Biraz yorucu oluyor. Ama şunu söylemeliyim, kesinlikle değiyor arkadaşlar. Kesinlikle görmeniz gereken bir yer. Pazar günü olmasından dolayı bugün çok kalabalık. Bir de şenlikler var, şenliklere gelenler var. Hepsi buraya akın etmiş. Buranın insan gücüyle yapıldığını kimse bana inandıramaz. Çok zor arkadaşlar, mimarisi nasıl bir şey bilmiyorum ama şunu yapmak belki yüzyılları aldı. Drone'la uzaktan çekeceğim burayı. Bakalım nasıl görünüyor.
Burada buna benzer birçok oda bulunmakta. Bazıları eğitim odası, bazıları kütüphane, bazıları ise yemekhane. Buna benzer odalarda farklı görevlerin olduğu alanlar mevcut. Haydi içeriye girelim. Duvarlarda, tavanlarda tamamen kendi inançlarını simgeleyen çizimler yapılmış. Her dinin kendine farklı bir inanç sistemi bulunmakta. Şu manzaradan bir türlü kendimi alıkoyamıyorum. Dönüşümüz başladı. Uzungöl'e doğru yol alacağız. Orada görüşürüz arkadaşlar. Trabzon denince tabii dik yamaçlar geliyor akla. Yine bir tırmanış yolundayız ve gideceğimiz yer mutlaka değiyor buna arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir yer. Zaten görünce diyeceksiniz ki mutlaka gitmem gerekiyor buraya. Evet, uzun bir tırmanıştan sonra nihayet Uzungöl'e geldik arkadaşlar. Uzungöl artık bir müze olarak anılıyor. Bunu Turizm Bakanlığı'na bağlamaları gerçekten iyi oldu. Eskiden burada bir sürü ev yapılıyordu. Hepsi durdurulmuş. Oo, paraşüt değil mi o ya? O nasıl bir salıncak? Fırlattılar resmen. Abi bizim buraya gelişimiz kolay olmadı. Biz Türkiye turu attık resmen. Erzurum yolundan geldik. Dağları, taşları geçtik buraya gelmek için. Bu turumuza buraya eklediğimiz için memnunuz. Çocuklarım gördü, ailem gördü. Mutlaka gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Son yıllarda Araplar buraya baskın yapmış. Ne yapsınlar? Çöllerde büyümüşler. Burayı görünce de cennet sanıyorlar. Çevresinde böyle kafeler var. Oturup dinlenebileceğiniz. Çayınızı, kahvenizi yudumlayarak bu manzara eşliğinde bir süreliğine burada takılabilirsiniz. Fiyatlar uygun bu arada. Çok da öyle uçuk rakamlar değil. Bence gayet normal fiyatlar. Hele İstanbul gibi bir yere göre normal sayılabilecek düzeyde. Videoyu uzun tutmamak için ne kadar kendime engel olmaya çalışsam da olamıyorum. Bu manzara karşısında mest oldum arkadaşlar. Son olarak Uzungöl'ün tüm meydanını da çekiyorum. Evet, üzüle üzüle ayrılıyoruz buradan maalesef. Ve yolculuğumuz başlıyor. Bir sonraki rotamıza girmiş bulunuyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğene, takip etmek üzere abone olmaya ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.